düşünüyoruz. O zaman varlığın manası ne? Varlık anlamsız olabilir mi? Kendi içinde baktığımızda bir anlam bulamadık. Tükeniyor, karşılıksız kalıyor. O zaman ötede bir anlam ve karşılık olmalı dediğimiz zaman göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür edip sonra yaratıcıya Rabbena ma halakta hâzâ batila. Rabbimiz, ey var eden kudret, sen bunları boş yere yaratmadın. Yani gökleri, yeri, bizi boş yere yaratmadın. Şu kadarcık bir şey için olamaz yani. Döndürüyoruz, bir hayat, bir meslek sahibi ol, biraz çabala, olgunlaş, emekli ol, sonra sıranı bekle ve öl. Burada bir şey çıkmadı, geriye bir şey kalmadı. Eğer bu bizim herhangi bir çevrimde yaptığımız bir şey olaydı ve böylece biteydi, biz ona niye yaptınız ki bunu, anlamsız, geriye bir şey kalmadı. Kalıcı bir şeylere dönüşmesini bekliyoruz ki anlamlı olsun. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi kestirebiliyorsak biz o zaman dünya ölçeğindeki kahredici ve yok edici düşünceden ahiret ölçeğindeki kalıcı ve var edici düşünceye geçiş yapabiliriz. Ve varlığımızı böyle bir farkındalıkla üst düşünceye ve kalıcı bir varlığa dönüştürebiliriz. En önemlisi bunun arayışı içerisinde bir ufka sahip olabiliriz. Bizi artık ondan sonra dünya ve dünyadakiler kandırmaz. Kandırmaz demek yani doyurmaz. Hatırlarsanız önceki derslerde, belki burada belki başka bir yerde, Karun diye çok önemli bir zenginden bahsettik. Karun, yeryüzünde en önemli varlığa sahip olmuş bir kimse. Çoğu insanın hazine, mülkiyet anlamında sahip olmayı belki hayatı boyunca istediği ama onun kadar olmadığı kadar sahip olmuş bir kimse. Cenab-ı Hak diyor ki فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ Kavminin arasına çıktı zinetiyle. Tabii o zinet çok göz alıyor. İnsanlar dediler ki يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ Keşke bizim de Karun'unki gibi olsa. Bu demin bahsettiğim bakış açısı, yani maddeye bağımlı ve maddenin biten ve tükenen yanını görmezden gelen, onunla mutlu olacağını sayan, bir kalıcılığını onda arayan kimse. Bunları Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ Sonsuz beklentiyle yere yönelmek. Çünkü şöyle düşünün, insan varlığı içinde sonsuz bir beklenti barındıran bir varlık. Bu yeryüzü gibi sınırlı bir ortamda sonsuz beklentisini karşılayabilir mi? Sınırlı bir varlıkla sonsuz beklenti karşılanmaz. Ama karşılayacağını sanırsa ne olur, sanarsa ne olur, kendini öyle zannederse ne olur, öyle olur. Kendini kandırarak, kendisini yanıltarak yapacaksa bu ne olur? Dolayısıyla yeryüzünde sonsuz bir beklenti, yeryüzüne sonsuz bir beklentiyle yönelmek, halüsinasyon görebilmekle eşdeğer. İnsanın kendisini ifade edebilmesi, düşünce sistemini ifade edebilmesiyle bunu çoğu insan başarıyor. Çoğumuz bunu başarıyoruz. Yani böyle bir beklentiyle yeryüzüne yönelebiliyoruz ve bu bizim farkındalığımızı yok ediyor. Artık o andan sonra kendi geleceğimize dair şuurlu bir bakış açısı geliştiremiyoruz. Kim itiraz etti o ortamda? وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ İlim sahipleri dediler ki وَيْلَكُمْ yazıklar olsun size. ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ Allah'ın vereceği karşılık iman edenler için daha hayırlıdır. Siz Karun'u ve onun hazinelerini nasıl temenni ettiniz? Keşke bizim de olsa dediniz. Şimdi ilim, o demin bahsettiğimiz bakış açısı hangi ilim? Göklerin ve yerin varlığını ve anlamını düşünen bir yaklaşım. Kendisini gökler ve yer zemininde düşünen bir anlayış. Bu bizim artık farkındalık dediğimiz zaman insan beyninin makro planda bir düşünceye geçmesi.
Bu çok az insanın yöneldiği bir düşünce biçimi. Gökler niçin var? Yer ve yerin üzerinde ben niçin varım? Eğer diyorsak ki bu anlamsız olamaz, o zaman anlamın peşine düşmek ve yaratıcıya anlam hususunda yol göstermesini, bu hidayet beklentisine dönüşüyor. Ve çok önemli bir basamak, kişinin varlık temelinde düşünceye, sonrasında önemli bir farkındalığa gelip ve bu farkındalıkla varlığın sahibine hidayet talebiyle yönelmesi. Çok önemli bir aşama bu. Cat Stevens değil, Yusuf Estes adında Meksikalı bir mühtedi, bir Mısırlıyla, evinde konuk ettiği bir Mısırlıyla uzun zaman geçirdiği muhabbetler, konuşmalar neticesinde bir gece artık hakikatin karşısında, gerçeğin karşısında ve gerçeğin farkına varmanın karşısında artık bulunduğu tarafta kalamayacağı hissiyle evinden çıktığını söylüyor. Şehirde gece dolaştım. Kendisi bir papaz aslında ve artık batıl ile daha fazla duramayacağı. Adım atacak ama nasıl adım atacağını çok da bilmiyor. Henüz Mısırlı'ya karşı tamam ben kabul ediyorum senin dediklerini de deme noktasında da değil ama kendi içerisinde artık bu süreci taşıyamıyor. Diyor ki bir şehrin dolaşırken sokakta, karanlıkta bir boşluk, bir tenha bir yerde şunu yapabildim. Tabii o geceler boyu zaman zaman bizim Mısırlı kalkıp namaz kılıyor. Onun yaptığı gibi tabii yönmön o esnada bir bilinci yok. Secdeye vardım diyor. Secdede dilimden sadece şu ifadeler döküldü veya gönlümden. Ey Tanrım, guide me, bana yolumu göster. Bu yaratıcıya ben bulunduğum ortamda senin varlığı yaratan, var eden gücünü keşfettim, farkındayım bunun ve varlığımın da anlamı olması gerektiği farkına vardım. Şimdi senden varlığımın anlamını bana öğretmeni istiyorum. Niçin var ettin beni ve nasıl bir süreç beni bekliyor? İşte hidayet beklentisi dediğimiz yaratıcıya İhdina sıratal mustakim. Bizim her namazda durup Cenab-ı Hakk'a bu farkındalık ile bize yolumuzu göster. Birazdan hayata gireceğim. Önüme onlarca seçenek açılacak. Sen bana benim yolumu göster. Benden istediğini, o seçeneklerden hangisi seni memnun edecekse onu bana göster. Çünkü ben artık hayatı senin adına yaşamam gerektiğini ve seni memnun etmem gerektiğini sezdim. Hayatın sahibi sen, her kimsen, her nerede, nasıl isen ama sen var edici olarak ben tanıdım seni. Gökten suyu indiren, insanları yaratmış olan, gezegenleri var etmiş olan, şu an bana nefes aldıran, soluduğum havayı, içtiğim suyu, yediğim yemekleri, kendileriyle ünsiyet oluşturduğum etrafımdaki insanları, doğduğumda annem üzerinden emdiğim sütü, hepsini bu süreçte bana hazırlamış olan ey kudret, önceki derslerde konuştuk. Bunların hiçbirinin kendiliğinden olamadığı gerçeği ile, o çok başlangıçtaki bir farkındalık düzeyiydi. Farkındalığı artırdık. Göklerin ve yerin ve bizim varlığımız düzeyine getirdik. Birileri ısrarla, inatla diyor ki boşuna, hepsi boşuna. Hatırlarsanız geçen söyledim, biri yazmış yani uçsuz bucaksız bir evrende sizin bu söyledikleriniz ne kadar da komik kaçıyor. Uçsuzluk ve bucaksızlık üzerinden varlığımızı anlamsızlaştırmak istiyor. Dolayısıyla her şey boş, biz o kadar küçüğüz ki
Dolayısıyla boş demek istiyor. Bir şeyin çok küçük olması anlamsız kılmıyor onu. Bir şey çok küçükse biz fezada üzerinde bulunduğumuz küre çok küçük olabilir. Ama bizim bilincimiz, düşünce dünyamız fezayı da her şeyi de tefekkür edebilecek düşüncenin içerisine bir malzeme olarak çekebildikten sonra bir şey çok küçükse basittir, anlamı yoktur nasıl dersiniz? Gözünüzün görmediği kadar bir mikrobun vücudunuza girmesine müsaade eder misiniz mesela? Değil mi? Bir yer kanadığı zaman telaşla onu siliyoruz, kapatıyoruz. Halbuki niye? Diyor ki gözümüzün görmediği boyutta mikroplar var, girerse Allah muhafaza valla ecelini getirebilir adamın. Hani bir şey çok küçük olunca anlamsız oluyordu? Bizim bedensel varlığımıza göre o dediğin varlıkların boyutları hakikaten çok küçük ve çok anlamsız. Bir şey çok küçük diye anlamsız olmaz. Kendimizi fezada çok küçük bir gezegende ve gezegen üzerinde çok küçük bir varlıkta düşünüp sonrasında da rahat olalım arkadaşlar. Bir anlamımız yok, dolayısıyla öyle devineceğiz, tepineceğiz, bir şekilde yaşayacağız ve yine öyle anlamsız yok olacağız. Dolayısıyla bir sorumluluğumuz yok diye bizi sorumluluğa sevk eden düşüncelerden ve sorulardan kurtulamayız. Farkındalığımızı böyle öldürerek veya öldürmeye çalışarak kendimizi kandıramayız. Bizim varlık sistemimizde farkındalığın sinir uçları yaratıcı tarafından oluşturulmuş ve dış dünyadan bunlar beslendikçe bizi rahatsız ediyor. Önceki derslerde bunu konuştuk. Dolayısıyla akleden yanımız yaratıcıya karşı sorumluluğumuzu varlık içerisinde gördüğümüz her şeyden nem kaparak kendisini gündeme getiriyor.